Sultan II. Abdülhamit Han 1909 yılında tahttan indirilecek ve onu tahttan indirenler İstanbul'da kalmasına bile izin vermeyecekler. Onu Selanik'e sürecekler. Çünkü yarın bir sıkıntı olur da halk ayaklanır, Hamit Baba'yı istiyoruz derlerse diye bunun endişesini taşıyacaklar. Ve o gün trene bindirilecek. En küçük çocuğu Abid Efendi sadece 4,5 yaşında. Annesinin kucağında uyurken götürülecek. Selanik'te Alaaddin'i Köşkü'ne hapsedilecek. Köşkün pencerelerine ait kepenkler mühürlenecek. Açılıp dışarıya bakmasına, içeriye gün ışığı girmesine izin verilmeyecek. Ve Sultan Abdülhamit Han artık tahttan indirilmiş bu sabık sultan tam 3 yıl burada sürgün hayatı yaşayacak. O gün başını bekleyen askerler 4,5 yaşındaki oğlu Abid Efendi'yi bahçede gördüğünde ona yılanın oğlu diye hitap edecekler. Ve 3 yılın sonunda 1912 Balkan Savaşı patlak verdiğinde bu tarafta Bulgarlar, öbür tarafta Yunanlar ayaklanıp da Selanik'in Yunan ordusu tarafından işgaline bir gün kaldığında Abdülhamit Han'a 3 yıldır eziyet eden askerlerin etekleri tutuşacak. İstanbul'a kaçmaya çalışsalar Bulgarlar yolu kesmiş. Yunanların Selanik'e girmesine sadece bir gün var. Alman kralı Wilhelm bir savaş gemisini Selanik'e gönderecek. Ve tabi Alman gemisi yanaşınca Yunan gemileri sahilden çekilecek. Demirleyecek. Alman generali Alaaddin'i Köşkü'ne çıkacak. Sultan Abdülhamit Han'ın huzuruna gelip kralın selamını arz edip sizi götürmeye geldik. Nereye istiyorsanız diyecek. Abdülhamit Han payitahta dönmek istediğini söyleyecek. Ve Alman generali siz kimi arzu ederseniz gemiye onları alacağız diyecek. Abdülhamit Han kendisine 3 yıldır eziyet eden, oğluna yılanın oğlu diyen o askerlerin hepsini gemiye aldırıp Yunanlıların linçinden kurtaracak. İşte yıllardır Kızıl Sultan denilen hükümdar böyle bir hükümdardı. 1912 yılında İstanbul'a getirildi Sultan Abdülhamit Han. Tutukluydu. Artık Selanik sürgünü bitmiş, Beylerbeyi Sarayı'ndaki göz hapsi başlamıştı. 6 yıl sürecekti bu göz hapsi. Ve tabi bu 6 yıl süre zarfında neler olacaktı neler. 1912'den 1918'e kadar. Korkunç bir Balkan Harbi, devamında gelen 1. Dünya Savaşı. Kendisine haber verilmeyecek, gazete okutulmayacak ama 1. Dünya Savaşı'nın sonuna doğru İttihat ve Terakki'nin gerçek yüzü, darbecilerin gerçek duruşları ortaya çıkınca ufak ufak yanına gelip akıl sormaya başlayacaklardı. Talat Paşa Çanakkale Savaşı döneminde Beylerbeyi Sarayı'na gelip sizi götürmeye geldik. Devletin merkezini Konya'ya, sizi Bursa'ya taşıyacağız dediklerinde o tutuklu padişah kükremiş, kardeşim Mehmet Reşit'e tavsiye ederim, o da İstanbul'dan ayrılmasın. Ben Selanik'ten de çıkmamalıydım. Benim payitahttan ancak ölüm çıkar diyecektir ve ekleyecektir. Sonra dedelerimizin yüzüne nasıl bakarız? Ve Abdülhamit Han'ın bu çığlıkları ses getirecek, etkili olacak, İstanbul'u boşaltmaktan vazgeçeceklerdir. Ve tarihler 10 Şubat 1918'i gösterdiğinde, yani günümüzden tam bir asır önce Abdülhamit Han o gün saat 15.30 sularında tutuklu bulunduğu Beylerbeyi Sarayı'ndaki odasında Hakk'ın rahmetine kavuşacaktır. Sultan II. Abdülhamit, tarihte, Osmanlı tarihinde en çok yazılmış, çizilmiş, en çok tartışılmış, en çok karalanmaya çalışmış simadır. O gün cenaze Topkapı Sarayı'na götürülür, tahnit işlemleri yapılır ve gasil ve kefenlenme sonrası tabutunda, eller üzerinde Topkapı Sarayı'ndan bulunduğumuz yere, Çemberlitaş'a, arkamızdaki 2. Mahmut Türbesi'ne ki dedesinin kabridir, hemen yanında amcası Şehit Padişah Sultan Abdülaziz medfundur. Onların yanına buraya defnedilecektir. Omuzlar üzerinde Topkapı Sarayı'ndan tramvay yolu hattında buraya getirilirken sokaklar boyu evlerden, pencerelerden çıkan insanlar, gözü yaşlı kadınlar bağıracaklar ve şu ibret dolu cümleyi söyleyecekler. Bizi bolluk içinde yaşatan, ekmeği eti 5 kuruşa yediren padişahım, bizi yetim bırakıp nereye gidiyorsun diyeceklerdir. Ve Sultan Abdülhamit Han buraya getirilir ve dedesiyle amcasının yanına buraya defnedilir. Bir asır geçti üzerinden.
İyi miydi, kötü müydü? Kızıl Sultan mıydı, Ulu Hakan mıydı? Bunu anlamanın en kestirme yolunu söyleyeyim size. Abdülhamit Han'ı kim seviyor ve kim sevmiyor? Bunlara bakmanız yetecektir. Siyonistler onu sevmemiştir ve sevmezler. Diasporacılar onu sevmemiştir ve sevmezler. Vatan hainleri onu hiç haz etmemişlerdir. Yani 100 sene sonra, bir asır sonra Ulu Hakan'ın hakkı aslında icraatlarına ve 100 sene önce ektiği tohumların bugün nevşinema bulmuş haline bakılarak net bir şekilde verilebilmektedir. Herkes onlara özeniyor ama onlar da bir fani olduğu için bir gün doğsalar da yaşasalar da ölüyorlardı. Osmanlı padişahlarından bahsediyorum. Onların saltanatlarından, yaşadıkları saraylardan. Hemen her Osmanlı padişahı vefat ettiğinde buraya getiriliyordu. Ve cenazeleri işte şu görmüş olduğunuz çeşmenin önünde bir tahta üzerine yatırılıyor ve burada gaslediliyorlardı. Bu görmüş olduğunuz çeşme Sultan II. Mahmut'tan kalma. Yani son şeklini o vermiş. Tuğrası, kitabesi üzerinde mevcut. II. Mahmut da burayı restore eden o Osmanlı padişahı da kendinden öncekiler gibi ve sonrakiler gibi bu gördüğünüz yere uzatıldı ve burada cenazesi gasledildi. Aslında bu çeşme çok özel bir çeşmedir. Bunun benzerlerini bizim Güneydoğu Anadolu bölgemizde Artuklu medreselerinde bile görürsünüz. İnsanoğlu ruhlar aleminden anne karnına düşer. Sonra dünyaya gelir. Bir insanın ömrü bir suyun bir oluktan akması gibi kısa ve hızla akar, geçer ve biter. Ve insanlar havuzlarda toplanan bir su gibi ruhlar aleminde bir araya gelirler. Sultan II. Abdülhamit Han 10 Şubat 1918 günü saatler 15.30'u gösterirken Beylerbeyi Sarayı'nda vefat etti. Naaşı Topkapı Sarayı'na, yani buraya getirildi. Ve bu gördüğünüz çeşmenin önüne yatırıldı, burada gasledildi. Sonra buradan hemen arkada Mukaddes Emanetler Dairesi'nin önüne götürüldü ve orada kefenlendi. Sultan II. Abdülhamit Han'ın cenazesi Beylerbeyi Sarayı'ndan buraya getirildi. Az önce gösterdiğim yerde cenaze gasledildi. Sonra arkamdaki bu yükseltinin üzerine yatırıldı, kefenlenme merasimi başladı. Aslında birçok Osmanlı padişahı buradan uğurlanmıştı. Çünkü burası has dairenin önüydü. İçeride mukaddes emanetler vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hırkası, sancağı, sakalı şerifleri, Hazreti Hüseyin'in hırkası, Hazreti Fatıma'nın duvağı ve daha neler neler. Mukaddes emanetler süpürülürken bu süprüntüler, tozlar çöpe atılmaz ve şu gördüğünüz köşedeki kuyunun içinde saklanırdı. Ve bir padişahın cenazesi buraya konulup kefenleneceği zaman kuyunun içerisinden süprüntüler, tozlar alınır ve kefen bezinin arasına serpilirdi. Ve o mukaddes emanet tozlarıyla ebedi hayata intikali arzu edilirdi. Sultan II. Abdülhamit Han'a da aynısını yaptılar. Cenaze getirildi ve buraya yatırıldı. Dönemin tarihçi ve gazetecilerinden Ahmet Refik anlatıyor. Diyor ki vasiyeti okundu. Şöyle demişti: ben vefat ettiğimde cenazemi kefenleyip hazırlamadan önce yüzüme Kabe'nin örtüsünden bir parça örtün, ağzımın üzerine destimal kapatın. Aynısını yaptılar ve cenaze buradan tabutuna konuldu. Omuzlar üzerinde Çembertaş'taki kabrine götürülmek üzere adım adım ilerletildi.